Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ben Ozan Kurtbay. Achtung diyorum, aynen Achtung. Ve hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Mayday Mayday diyorum. Arkadaşlar, biliyorsunuz Ay-Plüton kavuşumu geçmekle meşgul. Aynen, geçmekle meşgul. Hemen açalım Solar Fire'ı. Olay nereye gidiyor bakacağız. Ne yapacağız? Bakacağız. Orada yapacak bir şey yok. Aynen bakacağız. Biz bakmakla mükellefiz. Bakacağız arkadaşlar. Nedir ne değildir diye. Açılıyor Solar Fire. Açtım mı ben onu? Açmamışım. Hemen açayım. Açıldı. Evet. Burada Solar Fire hemen. Ne diyor şu an için? Hop. Podgorica, Yugoslavya. Aynen. Şimdi şu anda Ay Kova burcunda 13 derece. Plüton kavuşumu bitti. Hayır, bitmedi. Bir derece var. Vallahi ama bildiğin gibi değil. 5 artı 9 eşittir 14. Bir derece var. Ama bir derece yarın, evet yarın Ay balık. Ay balığa geçecek. Yarın gece saatlerinde ve ay düğümüyle gördüğünüz gibi ay düğümüyle kavuşuma girecek. Şimdi ay düğümüyle kavuşuma girerken Venüs ve Jüpiter de yukarıda kavuşumda olacak. Ve bunlar muazzam reşital yaparlar. Muazzam reşital yaparlar ama ufak bir sıkıntımız var. Sıkıntı da şu. Satürn burada aşağıda kare açıya giriyor gördüğünüz gibi. Tamam, mücadelesel olarak çok güzel yapılanmaya doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş ve emin adımlarla. Lakin güvenlik açısından Satürn diyor ki gelişmek zorundasın kardeşim. Gelişmek zorundasın. Ve hatta dönüşüm döngüsü yaşayacaksın. O dönüşüm döngüsüne gireceksin. Aha da burada. Çok sert bir açı. Dönüşüm döngüsüne gireceksin. Bunun için de konfor alanından feragat etmen gerekiyor kardeşim. Konfor alanından feragat etmen gerekiyor. Ay kovadayken konfor alanından feragat etmen gerekiyor. Nedir? Plüton diyor ki ben o konfor alanı konfor alanını senin ayaklarının altından yavaş yavaş çekiyorum kardeşim. Orada yapacak bir şey yok. Konfor alanını senin ayağının altından yavaş yavaş çekecek. Matematik bu yani. Yani olmak zorunda. O konfor alanını oradan çekecek. Sen o konfor alanını ayaklarının altından böyle yavaş yavaş çekildiğini göreceksin. Senin bunun için bir şey yapman gerekiyor. Yapmıyorsan sıkışacaksın. Kaos yaşayacaksın iş dünyanda. Ve o kaosun acısını etrafındaki herkesten çıkaracaksın. Güya sakin hareket ediyor ama içeride resmen bildiğin kızılca kıyamet kopuyor. Abi komple bütün düzen anlayışı gidiyor. Orada yapacak bir şey yok. O değişecek. Mecbursun değişmeye. Dönüşmeye mecbursun abi. Orada yapacak hiçbir şey yok. O dönüşüme gireceksin. Ve yarın ne şekilde dönüşüme doğru gitmeye başladığını göreceksin. Bunu fark ediyorsan, yani antenler açıksa, uyduların açıksa, ben ona uydu antenleri diyorum. Herkeste var bu antenler. Ama kimse kullanmıyor. Kimse kullanmıyor kardeşim. Allah Allah, ayıp denen bir şey var ya. Hepsi tıkamış onları. Düz mantıkla bakıyorlar. Bu. Peki anten seni başka yere döndürmeye çalışıyor. Hayır bu ben düz gideceğim.
Tamam düz git, duvara tosla. Yapacak bir şey yok. Ben çok görüyorum öyle duvara toslayan insan. Çok komik oluyor böyle karşıdan. Bugün dümdüz duvara. Bırakın. Hiç bozmayın. Hiç bozmayın. Toslayınca fark edecek. Orada yapacak bir şey yok kardeşim. Bana ne? Şimdi bakalım. Bak her günkü videoyu teker teker izleyin, görün her şeyin ne olduğunu. Ben tek tek her gün bunun videosunu çekiyorum. Sadece izlemen gerekiyor. Ayıp denen bir şey var. Yarın akşam, bak şu anda yat kalk dua et ki ay matematiksel olarak artı bir burçta. Yarın eksiye geçiş yapacak. Hem bir de güney ay düğümü. Yani alışkanlıklarından komple kopman gerekiyor. Ve onun için S harfine girmiş. Bak R'de değil dua. Bak R'de de olabilirdi. Seni geriye çekiyor da olabilirdi. Ama yarın S'de durağında. Diyor ki yani istiyorsan gidebilirsin. Ben tutmuyorum. Ben çekmiyorum. Ben durağındayım. Takılıyorum diyor Güney Ay düğümü. İstiyorsan gidebilirsin. Tabii, gitmen senin avantajına. Ertesi gün çekerim. Ertesi gün çekerim. O beni ilgilendirmiyor. Hazır kavuşuma giriyorken, hazır ben agresif değilken sen yürü kardeşim. Ayıp denen bir şey var. Yürümüyorsan yarın geldiğinde niye çekiyorsun? Abi dün çekmiyordum, yürümedin. Her şeyin bir sırası var kardeşim. Zaman kavramı diye bir şey var. Gelelim şimdilik yarına nedir ne değildir. Arkadaşlar bol bol like, bol bol yorum ve paylaşım. Tabii en önemlisi paylaşım. Şimdi Güneş burcu ve yükselen burcu Koçlar. Akıllı olun. Bakalım yarın nereye doğru gidiyoruz? 12 numaralı eve gidiyoruz yavaş yavaş. 11 numaralı evden 12 numaralı eve geçiş yaşayacaksınız siz. Dış bağlantılarda kapanışa. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı. Kapanışta ne diyor? Bakacağız şimdi ne diyormuş. Şu anda bir kararsızlık arifesi. Acaba doğru gidiyor muyum? Kapanış bir geçsin arkadaşım. Bir dur. Kaç aylıksın? Anlamadım ki. Aynen kaç aylıksın? Rahat yerinde ama duygusal EQ yerinde. Ama IQ'da sıkıntı var. Mantık doğru mu değil mi? Sen matematiği kurduysan doğru. Kurmadıysan değil. Bu kadar. Artık gülüyorum ya. Matematik kurduysan doğru, kurmadıysan değil. Bak bakayım doğru mu? İşte emin değilim. Neye emin değilsin? Ben kurdum da olup olmayacağına emin değilim. O zaman antenlerini kullanacaksın kardeşim. Sen düz kullanırsan işimiz var bizim. Yani aynen. O yüzden yarın o kararsızlıklar sersilesi rahatım ama batıyor bir şey. Antenlerim batıyor kardeşim. Açmamışsın. Hadi. Ve o yüzden o antenlerinin sana söylediği yolda gitmek zorundasın. Net. Güney ay düğümünden kuzey ay düğümünden. Bu kadar basit. Yani burada şey yapacak bir şey yok. O şu mu bu mu? Gitmen gereken belli bir yol var. Sezgileri sana bangır bangır bağırıyor. Sezgileri ki gitgide açılacak çünkü Plüton Kova'da. Orayı, o kanalı açıyor. Gitgide açacak. Sen buna karşı bir savaş veriyorsan tabii senin savaşın dünyalar savaşından büyük. Niye? Kendinle savaşıyorsun çünkü. Yani yukarıdaki 9 gezegen bir araya gelip sana savaş açsa bu savaşı tetikleyemez. Daha büyük tetikleyen. Sen kendine savaşıyorsun şu anda zaten. O antenlerinin sana dediği yolda gidersen hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Göstereceğim sana nasıl sıkıntının olmadığını. Gel abi, yanaş, sol yap, sol yap. Bunun için olasılıkları değerlendirmen gerekiyormuş. Her soru işaretine de soruyla gitmen gerekiyormuş. Sen soru işaretlerim var ama ağzımı açmıyorum dersen hiç kimsenin yapabileceği bir şey yok. Yani bu niye böyle? Bundan dolayı. Bunu yapacak başka bir olasılık yok mu? Çak, bitti. Ha bak o olasılıkları yapış şeklin. Bitti. Abi olay dümdüz matematik farkındaysan. Matematiğin dışına çıkarsan faturayı ödersin. Bu kullandığınız kredi kartlarında da böyle. Limiti aşarsan bitti. Banka öpecek. Gelelim şimdi boğa burçlarına. Sayın boğalar nedir olay?
12 numaralı ev Koç, 11 numaralı ev Balık, dış hatlar. Uluslararası bağlantılar, dış hatlar. Dış hatlar, bakalım dış hatlarında durum nedir? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Sayın Boğa dış hatlar. Yarın uçağınız yarın uçağınız var. Olasılıkları değerlendirdiniz mi kardeşim? Bana bununla gel. Bana hiçbir şeyle gelme, bununla gel. Geçmiş kart. Olasılıkları değerlendirdin mi kardeşim? Değerlendirmediysen sus. Kapat çeneni. Çünkü şu anda o olasılıkların değerlerini çıkarman gerekiyor. Yaptıysan yırttın. 10 numaralı evden 11 numaralı eve. Olasılıklardan değerleri çıkardın mı? Çünkü o değerlerin pazar yerinde değerlenecek. Onların peşinde koşman lazım ki şimdi gelecekler. Vay Sayın Boğa, biz buna talibiz. Ne kadar veriyorsunuz? Şu kadar. Beğenmedim. O beğenmediğimi dediğin an, yani olasılıkları değerlendireceksin abi pazar yerinde. Gerekirse pazarlık yapacaksın ama pazarlığın bokunu çıkarmayacaksın. Bitti. Pazarlığın bokunu çıkarmayacaksın. Çünkü boğa buna müsait. Yani o suyu çıkarmaya boğa müsait. O potansiyel var yani. Biraz daha indir, biraz daha indirsem üstüne para vermek zorunda kalacağım. Nasıl yapacağız onu? Biraz adil olun ya. Bak çok güzel fırsatlar geliyor. Biraz tırmalaman gerekiyor sadece. Biraz çaba sarf etmen gerekiyor ki ondan sonra ne olacak biliyor musun? Niye? Çünkü aldığın değerlerle dünya kartına gidiyorsun kardeşim. Dünyanın değişmeye başlayacak. Plüton Kova diyorum oğlum. Plüton Kova. Dünyanın değişmeye başlayacak. Transatlantik. Yani ve ötesi. Bu tamamen senin yaratıcılığına kalmış olan bir şey Sayın Boğa. Kırılma noktası ve dünya değişikliği. Tırmalayacaksın. Orada yapacak hiçbir şey yok. Ay düğümü buna işaret ediyor zaten. O döngü değişiyor. Sen dünya değiştirmeye gidiyorsun. Yani mecbursun matematiksel olarak. Yoksa kısılacaksın. Çünkü geçtiğimiz hafta matematiksel olarak geçtiğimiz alışkanlıklar dünyası matematiksel enerji frekansını kapattı. Ya oraya geçeceksin ya da arada sıkışacaksın. Nokta. Gelelim şimdi İkizler Burcu'na. Kariyer evi. 9 ve 10. Ne öğrendi de kariyerine çevirdin? Bir göster. Amcalara göster bakayım Sayın İkizler. Ne öğrendin de 9 numaralı evde? Neyin uzmanısın da? Bir şov yap bakalım Sayın İkizler. Göreceğiz orada şimdi. Bakacağım. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Olan matematik abi. Bitti. Bunun sorumluluğunu aldın. Araba kartı. Onun sorumluluğunu aldın. Uzmanlığını aldın. Dümen oraya doğru döndü. Eyvallah. Tamam hiç bozma. Gel. Peki işin mantığı nedir? Kılıçları nasıl? Soracaklar bunu. İşin mantığı nedir? Nereden nereye kadar yapmamız gerekiyor bunu? Bunun hepsini sana soracaklar. Sen yaptın mı? Kanıtla. Dümdüz matematik bu. 9 ve 10 numaralı ev. Bildiklerini kariyerine çeviriyor. Sen yaptın mı? Kanıtla. Bu sorumluluğu alın. Türev, integral, tamam, cebir, açı da buymuş. Bakalım onun üstüne 3 kartı açalım. Ne oluyor şimdi? Bir görelim bakalım. Ama dümdüz matematik bu. Tamam. Senin dışında gerçekleşecek olan olaylar, silsilesi Jüpiter, Venüs ve o gerçekleşecek olan olayların dışında, o olaylarla beraber seni alacağın değerlerin. Bütün bunların hepsini aynı anda yapman gerekiyor Sayın İkizler. Hepsini aynı anda yapacaksın. Ve işte bu böyle olursa bu da böyle olması gerekiyor diyeceksin ya. O olmayacak işte. Çünkü o ay balıkta çark ediyor. Enerjiyi kapattın orada. Kapandı. Akrep Burcu'na geçen hafta. Şimdi buraya geçtin. Ben bunun profesyonelim. Ben bu konuda uzmanım dedin. Kanıtla dediler. Kanıtladın. Ondan sonra iyi o zaman seni bu çarka alacağız diyecekler. O çark da bu işte. Sayın İkizler. Ona göre hareket et. O çarkın içinde zaman aşımı var. Seni buraya alacağız ama sonuçta bunlara gideceksin. Bunu göze alıyor musun?
Gelelim şimdi yengeç burçlarına. Yakışır. 8 ve 9 numaralı ev. Ölüm evinden, dönüşümden, krizlerden ne öğrendiğini çıkarmaya. 9 numaralı ev. O öğrendiklerini pekiştirmeye sayın yengeç. Can Can Hatice Can İkizler Burcu, Yengeç Burcu bildiğin şeyden geçiyor. Sırat Köprüsü'nden geçiyor. Yani bir Sırat Köprüsü'nden geçiyor, bir de öteki paralelinden geçecek. Biz geçen sefer oradan geçmiştik değil mi? Hani tatile gidersiniz ya. Bir numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Olasılıkları siz de değerlendirmiş olmanız gerekiyordu. 8 numaralı evde başkalarının finansal kaynakları olasılıklarını. Hadi değerlendirdiyseniz altın yumurtlayan tavuğu çıkardınız çünkü. İşte o altın yumurtlayan tavukla işiniz var şimdi sizin. Ne işimiz var? Sınırları çizip o altın yumurtlayan tavuğa göre şekilleneceksiniz. Bitti. İşte ondan öğreneceksin zaten. Az önce ne öğrendim bakalım. Ben bunun altını yumurtlayan tavuk olduğunu öğrendim. Tamam, şimdi ona göre şekilleneceksin 9 numaralı evinde sayın yengeç. Hadi yardır, hadi görün. Ense tıraşını görün. Yardır. Yapacak bir şey yok. Onu öğrenmek zorundasın. Ona göre şekilleneceksin çünkü. Kılıçların ası der ki mantıksal olarak sen elinde böyle bir olay var. Buna göre hareket edeceksin. Şu sınırlarda yapmak durumundasın. 9 numaralı ev deniyor işte o sınırlara. Ve In the Club to Go Show diyor ki, sen onu yaptığın sürece benimkileri de yapar mısın diye sana gelecekler çünkü. Kariyer evi deniyor buna. O 9 numaralı evin sonrası. Ve onun için de risk alman gerekiyor sayın yengeç. Ona yer. Sen ticaret adamısın abi. Alırsın, yaparsın. Yer yani, yemesi lazım. O riski alacaksın abi. Mecbursun o riski almaya. Plüton Kova o riski almak zorundasın diyor. O yüzden şimdiden hesabını kitabını ayarla sayın yengeç. Başka türlü oradan çıkamazsın. Yani riski alacağın dahi varsa onun dahi hesabını çıkarman gerekiyor. Nokta. Çünkü hani o hesabı çıkarmazsan o aptallıktır artık. Göz göre göre risk aldın. O aptallıktır. Gelelim şimdi aslan burçlarına. Sayın aslanlar nedir ne değildir? 7 ve 8 numaralı ev. Ortaklıklar ve ortaklıklardan doğan kazançlar. Ve o ortaklıklarla beraber dönüşüm elbette. Ben mi daha yedim sen mi? Ben mi yedim sen mi ya? Şimdi, bul karayı al parayı. Olmaz da. Sayın aslanlar. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın aslanlar? Bul karayı al parayı, bul karayı al parayı, bul karayı al parayı. Bugünü ben olasılıklar günü ilan ediyorum. Bu 3. burçta olasılıklar çıktı. O olasılıkların en iyi sana ortaklık olarak gidecek olanı hangisi? Buldun mu sayın aslan? Evet, şu gidecek. O zaman o dünyaya gidiyorsun abi. Sürpriz, sürpriz. The sunshine. The sunshine. Oraya gidiyorsun abi, yapacak bir şey yok. Gitmek zorundasın. Gideceğin belliydi zaten. Peki değerlerim ki önce bir git. Allah Allah. Yani ayıp denen bir şey var. O olasılıklar üstünden alacaksın zaten. Benden almayacaksın. O olasılıklardan alacaksın. Ha bak. O olasılıklardan alacaksın. Bir sonra yani ondan sonra başka kartın çıkma olasılığı yok matematiksel olarak. Evet. Bakacağız şimdi. Bakacağız. Nedir ne değildir. Burası sıcak oldu. Bu kadar ışığın altında normaldir. Evet. Yes. O yüzden ona göre hesap yapman gerekiyor zaten. Çalıştır saksıyı kardeşim. Çalıştır saksıyı. İlk başta her şeyin zaman aşımıyla oturmasını beklemen gerekiyor. Ay balığa geçiyor çünkü. Balık burcunun kartıdır. İşte şunu şöyle yaparsam şöyle olur. Şu açıdan bakarsan şöyle olur. Tam o aşama. Tam o aşama. Şu açıdan bakarsan şöyle olur. Şu açıdan bakarsan. O zaman benim bir de üstüne şu açıdan olursa böyle yapmam lazım. O yapman lazım denen harekete gelecekler zaten. Sen iyi yapıyorsun bunu.
Bir şeyler yapar mısın? Bam! Bitti. 7 ve 8 numaralı ev. Nokta Sayın Aslan. Bunu başardın mı? En nomine Patris, en Filio, en Spiritus Sanctus. Amen. Bitti. Gelelim şimdi Başak burçlarına. 6 ve 7 numaralı ev. Göreceğiz. Benimle yükseleni Başak göreceğiz. Yapacak bir şey yok kardeşim. Adam hasta etmeyin. Dağılın. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Sayın Başak. Hazır mısınız Sayın Başaklar? Hazır mısınız derken kendime söylüyorum aslında. Allah'a billah. Olacak gibi değil. Ya. İllallah geldi. Geldi. Ne oldu? Yusuf. Bıraktın mı o Yusuf'ları? Yusufçukları. Bıraktın mı Sayın Başak? Yusuf. Bilinçaltını yani. Bilinçaltını formatladın mı? Reset attın mı oraya? O reset gerekiyordu çünkü şart. Ben onunla savaştım. Hem de burada kılıç kalkan savaştık birbirimizden. Yani düşün. Benim kılıç 10 santimdi, kendisininki 35 santimdi. Yani biraz zor oldu ama sıkıntı çıkmadı yani. Ve üstüne bir de çünkü hayal kırıklıklarına ekleniyor. Yani bu süreç içerisinde kendi korkularını, kendi tecrübelerinle alt edeceksin demek oluyor bu. Nokta. Kendi korkularını, kendi tecrübelerinle alt edeceksin. Başka olasılığın yok. Ama bunun için de var olan gerçekliği de görmen gerekiyor. Çünkü o gerçeklik üstünden tecrübelerini aktaracaksın. Başka olasılığın yok. Sayın Başak, 6 ve 7 numaralı ev. Rutin olasılıklarından yeni rutinlere doğru geçiş yapacaksın. Ve o mevzu 7 numaralı ev, ortaklık ve ciddi işler ve ciddi ilişkiler. Done! Onu göze alarak gideceksin zaten. Ve Final Destination, bunu yaptın mı? The sunshine. O zaman kutlamayı hak ediyorsun kardeşim. Gölgelerin gücü adına. O kutlamayı o zaman hak ediyorsun. Bilinçaltını gir Python'a abi. O kodların hepsini sil. Yeni güncel kodları gireceksin. Yeni güncel bilinçaltı oluşturacaksın. Yeni güncel algoritma oluşturacaksın Sayın Başak. Aksi mümkün değil. Nokta. Net. 1 2 3. Neymiş olay? Göreceksiniz. Bir dur. Onun için ön yargılarından arınacaksın. O savaşların en büyüğü. Yani bundan bile daha kötü bir savaş o. Niye? Çünkü hadi bu var diyelim. Bilinçaltın. O var diyelim. Üstüne bir olasılık geliyor. Onun üstüne tecrübelerini döktürmen gerekiyor. Sen olasılıkları ön yargılarında halledersen korkuların içinde yüzmeye mahkumsun. Bitti. O yüzden ilk yapman gereken şey bütün yükleri üstünden atmak. Aksi takdirde zaten göremezsin. Çünkü o ön yargıların yarısından çoğu senin değil, başkalarının. Şimdi format atıyorsun ya bilinçaltına. Rutinleri de format atıyorsun otomatik olarak. Bunu attın, tık, bu artık geçici hükümlülüğünü yitirdiği an oradaki de hükümlülüğünü yitiriyor. Çünkü oradaki senin bağlantın. Bunu başardığın an tılsımların dokuzlusuna gidiyorsun. The sunshine. I like the whale. Direkt. Net bir şekilde. Bu dümdüz matematik abi. Aksine söylenen olursa gelsin bana matematik olarak kanıtlasın. Gelelim şimdi terazi burçlarına. Sayın teraziler net. Benim güneş burcum. Kardeşim adam hasta. Bir önceki benim yükselenim de şimdi güneş burcum. Orada yapacak bir şey yok. Sayın teraziler 5-6 flört, yaratıcılık ve günlük rutinler. O derece. Bildiğin gibi değil. Aynen bakacağız şimdi. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart der ki
Bir süredir önünü öngörebilmeye başlamışsın. Gördük de yani ama mücadeleye devam. Bak önünü öngörebiliyorsun. O zaman yardırmaya devam Sayın Terazi. Yardırmaya devam ve onu yardırabilmek için teker teker tamamlanmalar da devam. Yıldız kartı. O tamamlanmalar senin ufkunu tamamlayacak. Ufku gördün. Oraya giden yolu açman lazım. Arkadaşım, oraya giden yolu açman lazım. Tertemiz bir şekilde. 5, 6. O yolda senin yaratıcılığına kalmış olan bir şey. Nereden açacaksın? Tertemiz. Tertemiz oraya gidiyor. Her aldığı haberle bakıyor doğru mu değil mi diye. Doğruysa oley oluyor diye. O aldığı haberleri peki bunun somut bir karşılığı mı? Var. O zaman yardırıyorum. Durduğum kabahat. Ayıp denen bir şey, durduğun kabahat. Ortadaki belirsizlikleri de sen ağzından çıkacak cümlelerle tamam bunu böyle yapayım, bunu böyle yapalım da ama şu şöyle olsun. Sayın Terazi. 5 ve 6 tamamen net, clear matematik. Bunu yapınca tıkır tıkır taşlar yerine oturacak. Ondan sonra orada istediğin duyguyu yaşa. Ama önce onu oluştur. Oluşturmadan duyguyu yaşarsan havada patlar. Gelelim şimdi akrep burçlarına. Kardeşim, neredesiniz? Ölümün öpücükleri. 4 ve 5. Güvenlik alanım ve istediklerim. Aynen. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Sayın akrepler. Kardeşim, siz de olasılıkları değerlendirecektiniz. Farkındaysanız bugün kupaların üçlüsü çok çıktı. Çünkü geçtiğimiz hafta Akrep Burcu'nda şalter indi. Ondan sonra olasılıktan başka şeyin çıkma şansı yok matematiksel olarak zaten. Ve Akrep için sağlam bir küllerinden doğma çıktı. 4 ve 5. Kökünü aldın ve istediğin gibi inşa etmek zorundasın. Bak istiyor musun diye soran kimse yok. Zorundasın. Bu da değil. Olasılık kalmadı. Hepsini harcadın. Hadi. Niye harcadın? Beğenmedin. Allah Allah. Beğendiremedik anasını satayım ya. Bak rasyonel hareket edeceksin kardeşim. Uçmayacaksın. Tertemiz. Uçmayacaksın. And the final destination, which means the final destination, düz bakmayacaksın kütük gibi. Bak böyle bakarsan yani Akrebin 1 numaralı alışkanlığı. Plüton'un ona verdiği en büyük gölge. Hani Aslan Burcu Güneş'in, yıldızının verdiği egosuyla hareket ediyor da biz diyoruz o egoya dikkat diye. Aynısı Akrep için de geçerli. Arkada Plüton var. Ben eşsizim. Burnun düştü. Düşmeseydi ben eşsizim kardeşim. Ben bu dünyaya bir hediyeyim. Akrebin gölge yanı. O gölge yanı senin böyle her tarafını belliyor ondan sonra. O olay tam yumurta oraya geliyor. Yumurta kıçının ağzına geliyor. Hadi karar ver akrep. Ne hayır? O kararı vereceksin oğlum. O kararı vereceksin. Burada imparator kartı var. Boru değil. Olasılık yoktu. Vardı. Hesaplarım tutmuyor. Bu bizim sorunumuz değil. Olasılıkları değerlendirseydin. Bunun düştüğünde alacaktın o zaman. 4 numaralı evde 5 numaralı. Boru değil. Kendi kendini yakıyorsun şu anda. Sayın Akrep. Hadi. O olasılıklar değerlendirilecek. Gelelim şimdi uçan psişikler. Sayın yay burçları. Gölgelerin gücü adına. Olay ne? 3 ve 4 numaralı ev. İlk acemilik aşamasını geçiyorsunuz ve olay merkezinize oturuyor sayın yaylar. Ne oluyor orada? Olayımız nedir? Neyin peşindesiniz? Olayınız nedir? Ama tam sorulacak soru. Bir şey yapmayın. Neyin peşindesin oğlum sen? Bunu yapacağım.
Orada sıkıntı olur ama. Tamamladın mı peki olması gerekenleri? Tamamladın mı? Adam altında bunu tamamladın mı olasılıkları? Hangi olasılıkları? O tamamlayacak. Senin dördüncü evin oğlum, bize ne? Tamamlanmazsa sonra o vermen gereken kararları verdiğinde o sorumluluğu, o devrettiklerini devredemezsin. Algoritma senin kardeşim. Aşıklar kartı. Ya o bir illüzyonduysa ve o yarım yamalak yaptıysa o zaman ne olacak? 1995 senesinden sonraki 15 seneyi ele alın. Plüton yay jenerasyonuydu. Ve onlarda bu muazzam öngörebilme gücü var. Ama en büyük handikapları da her şeyi hemen halletmeye çalışıp istikrarlı olmamaları. O neslin istikrarlı olmaması. Ve şu dönem içerisinde o nesil ya sapır sapır dökülürler böyle ding ding düşene ha bu da istikrarlı değilmiş ding niye düşüyor diye sormayın, istikrar yok. Sayın yaylar şu anda o istikrar şart. Yapacak bir şey yok, mecbur. Çünkü Plüton komada, ilk yönetici gezegenin kim kovanın? Satürn. Bitti. Nokta. 1, 2, 3, 333. Aynen 333. Tamamen saldırman lazım. Full kararsızlıkla, yani full kararla, tam odakla saldırman lazım. Gerçek mi değil mi? Olur var mı olmaz mı? Tam garantici bir şekilde ve artık acemiliği üstünden atman gerekiyor. Şahider geçen hafta indi. O acemilik artık gitmiş olması lazım sende sayın yani. Aksi takdirde mokoko. Yapacak hiçbir şey yok. Yani biz söyleriz, sonra faturası çıktığında bu niye çıktı diye sorma. Bitti. Matematik. Gelelim Oğlak burçlarına. Toprağın kardinal burcu. 2 numaralı ev kova. 2 ile 3 arası. O değerlerle ne yapacağın şimdi sayın Oğlak? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Der ki sayın Oğlaklar, bir süredir değerlerinize odaklısınız. Keyifler de yerinde. Maşallah. İyiymiş. Yani iyi. Ama matematik yerinde mi? Keyifler yerinde, matematik yerinde mi? Oraya girmeyelim. Gireceğiz oğlum, mecbur. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. O değerlere gireceğiz. Hangisinde ne yapacaksın? Girme dedim. Yani sormak zorundayım kardeşim, kupaların yedilisi. Ben halledeceğim o işi. Kim kimi yerse diyorsun yani. Kim kimi manipüle edebilirsen. Bu mu olay? Oraya girme dedik. Oğlum seve seve gireceksin. Ben girmesem Satürn girecek. Ona ne diyeceksin? Ondan mı arkana saklayacaksın? Allah Allah. Ayıp denen bir şey var ya. Senin vicdan ne oldu? Buradan yani temin gördüm ben yolda senin vicdanı. Vicdan. Ne oldu o vicdan? Şimdi görüyoruz bak o vicdan ne yapıyormuş. O vicdan burada işte. O vicdan burada. İçeride sıyırma noktasında haberi yok. Çaktırmıyor güya. Niye? Çünkü doğru hedefe odaklanması lazım. Satranç oynayacak. Doğru hedefe odaklanması lazım. Sıyıramazsın. O dengeyi oturtacaksın kardeşim. 2 numaralı evden 3 numaralı eve. O denge oraya oturacak. Çünkü 3'ten 4'e çat diye oturacak o çark. Oturdu mu? Şimdi kitleyin 4 numaralı evde. Yardırın ondan sonra. Olay bu sayın Oğlak. Onun için ama o aşamaya gelebilmen gerekiyor. Onun için de doğru zamanda doğru hamleyi yapman gerekiyor. Ve doğru hedefe. Şimdi doğru hamleyi yaptın ama hedef şaştı. Ona değil ötekine yapacaktın. Artık mumu şuraya dikersin, yapacak bir şey yok. Gelelim şimdi sayın kova burçlarına. Benim de ay burcum. Akıllı olun. Neymiş o? 1 numaralı evden 2 numaralı eve. Olasılıklar ve değerler mi? Aynen. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu. 1 numaralı ev. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart.
Dünyan değişti mi? Komple Allah ne verdiyse. O derece. Aynen. Türkiye'den Montenegro'ya Allah ne verdiyse değişti. Dünya kartı. Şşş, akıllı ol. Proje kartı, dünya kartı, adres değişikliği. Bir süredir hırslarımla meşgulüm ve kendi şeytanlarımla meşgulüm. Bildiğiniz gibi değil. Ne, kör kütük. Of. Şeytan kartı. Şu anda tam o nokta. Şu anda tam o nokta ve otoritelerle savaş. Evet, ben de şu anda otoritelerle savaş veriyorum. Benim savaştığım otorite YouTube'un kendi algoritması. Çünkü burası Türkiye değil. Burası Montenegro. Türkiye'de bir videoyu yay, kapış kapış gider anında. Ama Montenegro'daki sosyal bağlantı kullanma alışkanlığı Türkiye'deki gibi değil. Burada YouTube'u neredeyse kimse kullanmıyor. Buradan işte bunu alıp ben global yayın yapıyorum. Türkiye'ye değil, bütün dünyaya. O yüzden bunu o otoriteye giydirmen gerekiyor. O yüzden de sizden ricam bunu paylaşmanız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Aksi takdirde otorite diyecek ki benim hızımla gideceksin abi. Plüton Kova benim hızımla gideceksin. Oğlum Plüton Kova benim hızım oğlum, ama var ya ağzını bunun. Evet. Evet, evet. Hop, hop. O şeytan kartının ve tılsımların kralına bakalım neymiş? Kutlama arifesi, aynen. Zaman aşımı, boyutsal değişiklik, tertemiz ve olayların biraz zaman aşımında kalması. And final destination, bunu da tecrübelerinle aktarman. Aha, hatta şu şekilde. Nerede de o? Aha da burada göstereyim. Analitik. They analyze. Atla buradan. Aha da. Neredesin birader mouse? Burada. Şu anda gördüğünüz gibi İngiltere Birleşik Krallık 800 kişi izliyor. Kaç? 6'şar dakika izliyorlar. Şu anda zirvede neresi var? Almanca 9'ar dakikayla. Yukarıdaki altyazı yok. Türkiye. Almanya Türkiye'yi geçmiş. Türkiye'nin altyazılı kısmı aşağıda. 8 dakika, 49 saniye. Yani 400 kişi o bakımdan şimdi izlenme çok yüksek ama bu coğrafyadan çıkmakta zorlanıyor. Ve algoritma diyor ki YouTube'un algoritması ben kendimi riske atamam. Çok yavaş çıkman lazım ya da seni takip edenler seni paylaşacaklar. Aksi takdirde beklersin. Ben de o yüzden diyorum zaten. Sayın kovalar. Gelelim şimdi kapanış burcuna. Sayın balık burçları. Kapanma ve olasılıklar. Aynen. 12 numaralı, 1 numaralı ev. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Der ki aynı zamanda benim yaptığım yorum matematikle astrolojinin birleşimi. Ve dün YouTube yapay zekasının kurduğu cümle şuydu. Hani değerlerin o kadar yüksek ki insanoğlu bunu kaldırıp kaldıramayacağını bilmiyoruz. Bu yüzden korkuyoruz zaten. Senin videolarını yayarken. Çünkü tamamen matematik üstüne gidiyorsun. Sayın balıklar, kutlamalar bitti mi? Geleneklerin dörtlüsü. Çünkü şu anda 11, 12, 1 dış bağlantılar
bunları harmanlayıp her şeyi dönüştürüp bağlantıyı kurdun. Bu bir kutlama sebebidir. Ve kutlamaya doğru gitme sebebidir. Aynen. Zaman aşımı 12 numaralı ev, Plüton kavuşumu, şak şalterinde ve zbam. Başka kartın çıkma olasılığı yok matematiksel olarak. 1 numaralı ev. Yardır. Ama sancılı bir yardırılma çünkü küllerinden doğuyorsun. Çünkü 1 numaralı ev ay düğümü kavuşumu. Sayın balık. Pek çok şey dönüşecek. Pek çok şey dönüşecek. Ne şekilde dönüşecek? İşte ona bakacağız şimdi. Aha. Ön yargılarına falan üstüne gaz dök, yak abi ön yargılarının üstüne. Orada yapacak bir şey yok. Tamamen antenlerinle ilerlemek zorundasın. Başka bir matematiksel olasılığın yok. Ve onları sen çok iyi biliyorsun. Ve Final Destination en son, en önemli. Hepsinden daha önemli. Çizgini çizeceksin ve gram bozmayacaksın ve hiç kimseye hiçbir şey ölse dahi sana ne? Sana ne? O çizgiyi çek. Ben burada ölüyorum. Bana ne? Benim alanım da benim canım kıymetli. Bana ne? Öl orada. Hatta mezarını koy, göm oraya kendini. Hiç ilgilendirmiyor. Ay Kova. Herkes kendi yetenekleriyle ilerleyecek. Bitti. Nokta. Ay Kova diyorum. Plüton Kova. Ne der? Herkes kendi yetenekleriyle sorumlu ön plana çıkacak. Hiç kimse için hiçbir şeyi feda etmeyecek. Bitti sayın balık. Bunu bilinçaltına kazı. Arkadaşlar benden bu kadar. Ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Narime dersi. Eyvallah.